Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yakadan başlamalı, dikişsiz bir bebek yeleği yapacağız. İpimiz 100 gram 250 metre uzunluğu olan anti-peeling özellikli bebe yünü. Bununla harika bir yelek yapacağız. İpime uygun kullanacağım şiş, misinalı şiş 3,5 numara. Yakadan başlama örgülerimizde misinalı şişle daha kolaylıkla örebiliyoruz. Ve düğmelerimiz, malzemelerimiz bunlar arkadaşlar. Videonun sonunda ne kadar ip gittiğini paylaşacağım. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Gelin hep birlikte başlayalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu yelek için ilmek sayısı, yani yakanın başlangıcı 78 ilmek olacak. 78 ilmek şöyle şişimize alarak hazırlayacağız. Daha sonra yakamızı haroşa örerek devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte şöyle ilmeklerimizi çıkartalım. Evet, böyle devam ediyoruz. Toplamda 78 ilmek yapacağız. Bu ortalama 1 yaş, 1,5 yaş arası giyilecek bir yelek olacak inşallah. Şöyle ilmeklerimizi tamamlayalım arkadaşlar. 78 ilmeğe tamamlayıp geliyoruz. Evet, şişimize şöyle 78 ilmeğimizi alarak tamamladık. Şimdi yakamızı haroşa öreceğiz. Haroşalarımı ben düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz ördüm. Haroşa lastiğimi ben tamamen düz örerek yapıyorum. Ön yüzünde, arka yüzünde düz örerek haroşa lastiğimi oluşturacağım. Siz de eliniz nasıl alışıksa, yani ters örerek de yapan var bu haroşa lastiği. Benim gibi düz örerek yapan da var. Şöyle bakın, bir diş haroşamız oluştu. Bunu 4 diş oluşana kadar tamamlayalım. 4 dişten sonra robamızı ayıracağız. İlik açacağız. Ben ilk sırayı biraz sıkı başlıyorum arkadaşlar. Yakada şöyle çok esneme, açılma olmasın diye ilk sıra biraz zor örülüyor. Siz de çok gevşek başlamayın bence. Daha sonra kullanıldıkça yakada esneme oluyor. Evet, şöyle 4 diş haroşamız oluşana kadar devam edelim. Ben düz örerek yapıyorum. Dediğim gibi siz ters örüyorsanız arka yüzünde, ön yüzünde ters örerek de yapabilirsiniz. Evet, yakamızı tamamladık. Bakın şöyle örgümüzün şu anda ön yüzündeyiz. Burada 4 diş haroşamız oluştu. 1, 2, 3, 4. 4 diş haroşayı tamamladıktan sonra ayrımlarımı şöyle ayraçlar takarak ayarladım. Şimdi onu göstereyim size. Ön için 14 ilmek ayırdım. 14 ilmek. 2 ilmek aradaki artırma yapacağımız kısım, sağından solundan artırma yapacağız. Kol için 10 ilmek. Tekrar artırma ilmeğimiz 2 tane, sağından solundan artırma yapacağız burada. Arka için 22 ilmek ayırdık. 22 ilmek. Tekrar artırma yapacağımız 2 ilmeğimiz, sağından solundan artırma yapacağız. Kol için 10 ilmek. 2 ilmek artırma ilmeğimiz. 14 ilmek ön için. 78 ilmeğimi bu şekilde ayırdım. Şimdi artırmalarımızı yapmaya başlayabiliriz.
İlk ilmeğimizi de burada açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde ilk ilmeğimi açacağım. 6 ilmek burada ön pat için kullanacağım. 2, 4, 6. 6 ilmeğimi ön pat için kullanacağım. Burada iliğimi açmaya başlıyorum. Birinci iliğimiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bu yelekte, haroşa lastiklerde kenar ilmeğimi sıra başında örünce daha düzgün oluyor. O şekilde yapıyorum. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. 1, 2, 3, 4 ilmek oldu artırmayla beraber. Devamında yine 2 düz ilmek ördüm. İliğimi açmış oldum burada. 6 ilmek pat. Şimdi önleri düz olarak öreceğim. Kollarda model kurmaya başlayacağız. Kolunda farklı bir işlem yapacağım. Burada 1, 2 şu ayracıma kadar ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bu misinalı şişler de çok sürülerek ses çıkartıyor arkadaşlar ya. Kusura bakmayın. Ayracıma kadar ilmeklerimi düz örerek devam ettim. Geldim ayraca. Önce bunu aldım. Daha doğrusu bunu çıkaralım. Yerlerini şaşırmayız artık. Ayracımı çıkardım. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. Önce bir gizli artırma yapıyorum. Şu şekilde şöyle bakın parmağıma doladım. Şöyle aldım. Bir artırma yaptım. Burada 2 düz ilmek ördüm. Bakın burada artırmamız 2 düz ilmek, tekrar artırma. Tekrar artırmamı yaptım. Ayracımı çıkartıyorum. Şimdi koldaki ilmeklere geldik. Artırmalarımızı bu şekilde yaptık. Gizli artırma. Şu ortadaki 2 ilmeğin sağında ve solunda artırmalarımızı yaptık. Koldaki ilmeğe geldim. 10 tane kolumda ilmek var. Kollardaki ilmeğe gelince model uygulayacağız kollara. Ön ve arka düz olarak örülecek. Daha sonra bu modeli aşağıda devam ettireceğiz. Artırmalardan sonra geldim kollardaki ilmeğe. Birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği alarak tekrar düz ördüm. Yani burada 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Modelimiz böyle arkadaşlar. Ön yüzünde model 2 sıradan oluşacak. Ön yüzünde yapacağımız işlem bu. Birinci ilmeği düz örüyorum. Bir artırma. Daha sonra bu ördüğüm ilmek şişimdeki ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir alarak tekrar düz örüyorum. Düz ördüm. Bir artırma yaptım. Arkasındakini de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bir ilmek düz, bir artırma. Bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir alarak tekrar düz ördüm. Kaldı 2 ilmeğim. Şimdi aynı işlem yapıyorum. Bir düz, bir artırma. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm. Bakın kollarda şöyle model uygulamış olduk. Geldim tekrar artırma ilmeklerime. Ayracımı çıkardım. Daha sonra bir tane artırma yaptım şu şekilde. Bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Gizli artırma yaptım. Bir artırma yaptım. Bu 2 ilmeğimin sağında solunda artırmaları yapıyoruz. Ayracı çıkarttım. Şöyle bakın artırmalarımız şöyle. Şimdi arka bedendeki 22 ilmeğimizi düz örelim.
ilmeklerimi düz örerek geldim. Şu artırma yaptığımız yine 2 ilmeği tamamladım. Ayracımı çıkardım. Burada artırma yapıyorum. Şu şekilde ipimi alarak gizli artırma ilmeğimi aldım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma daha yaptım. Bu 2 ilmeğin sağında ve solunda artırmalarımızı yaptık. Şöyle bakın. Geldik yine koldaki 10 ilmeğe. Burada model uyguluyoruz. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimin ikisini bir alarak bir kez daha ördüm. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Bu ilmeğin ve arkasındaki ilmeği de alarak tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz bu model kurarken. Modelimiz 2 sıradan oluşacak. Ön yüzünde bu işlemi yapacağız. Kollarda böyle model yaparak devam edeceğiz. Ön ve arka düz. Daha sonra bu modeli roba bittikten sonra alt kısmında devam edeceğiz. Bir düz ördüm, bir doladım. Şöyle arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir düz ördüm. Geldim artırma ilmeklerime, ayracımı çıkardım. Daha sonra bir gizli artırma yaptım şu şekilde. 2 ilmeğimi düz ördüm. Bir artırma daha yapıyorum. Ve öndeki ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. 6 ilmeğimiz ön pat için haroşa olacak. Haroşalarımızı ön yüzünde düz ördüğüm için sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Son ilmeğimi örmeden almam gerekiyor arkadaşlar. Daha düzgün durması için ipimi arkaya aldım. Son ilmeğimi şöyle sıra başında örüyorum. Haroşa lastiklerinizde böyle daha düzgün durur. Birinci ilmeğimi düz ördüm. 6 ilmeğim yine düz. Ön pata ayırdığımız 6 ilmeğimizi düz örelim. Daha sonra şu artırma yerine kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Evet, geldim artırma ilmeğime. Bunları da ters örüyorum. Artırdığım ilmeği, şu arada olan 2 düz ilmeğimiz vardı. Arkada ters ördük bunları. Tekrar diğer artırmayı da ters ördüm. Geldim model kurduğumuz kol ilmeklerine. Bu modelde yapacağımız işlem üçlü gruplar halinde, bakın. Üçer gruplar halinde ilmeklerimiz. Bunun birincisini ters örüyorum. Birinci ilmeğimi ters ördüm. Kalan şu 2 ilmeğimi ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Ön yüzde artırma yapmıştık. Bunu arka yüzde tekrar kesmiş olduk. Bir düz, ikisini bir düz ördüm, kestim. Pardon, bir ters ördüm, ikisini bir düz örerek tek ilmek çıkardım. Bir ters ilmek, 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm. Bir ters ilmek, 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm, tek ilmek çıkarttım.
Birinci ilmeğimi ters, diğer ikisini bir alarak düz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Ön yüzünde biraz önce yaptığımız işlem, arka yüzünde de bu şekilde devam edecek. Geldik artırma yaptığımız ilmeklere. Bunları ters örüyorum. Artırma yaptığım ilmek, aradaki 2 ilmek ters, artırma yaptığım ilmek yine ters. Daha sonra arka bedendeki ilmeklerimizi düz, modelde de burada yaptığımız gibi üçlü gruplar ilmeklerimiz, birincisini ters örüyoruz, diğer ikisini düz örerek tek ilmeğe düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Şu haroşayı hep birlikte yapalım da şu haroşa iliği de göstereyim arkadaşlar ya. Şey olmasın, sonra karışıklık olmasın, orayı nasıl yapacaktık denilmesin. Arka bedendeki ilmeklerimi ters örüyorum. Bir an kararsız kaldım böyle. Videoyu çok uzatmamak için, ama yeni öğrenenler de orada tereddüt yaşamasın. Hep birlikte yapmış olalım. Artırma yaptığım ilmeklere kadar, artırma yaptığım ilmekler de dahil, hepsini ters örüyorum. Evet, bakın bu ilk artırmamız. Ters ördüm. 2 tane yine ters arada. Diğer artırmayı, onu da ters ördüm. Geldim modele. Modelin şöyle üçer ilmekler halinde modelimiz. Birincisini ters ördüm. Diğer ikisini düz ördüm. Tek ilmek çıkarttım. Birincisini ters, diğer ikisini bir alarak düz. Yani bir ters, bir düz örmüş oluyoruz. Düzümüz 2 ilmek alarak. Bir ters ilmek, diğer ikisini bir alarak düz. Pardon. Bir ters, ikisini bir alarak düz. Geldik artırma yaptığımız ilmeklere. Bunların hepsini ters örerek devam ediyoruz. Altı haroşaya kadar hepsini ters örüyorum. 6 haroşada ön patımızı ayırdığımız için düz öreceğiz onu. Haroşalarımızı düz yaptığımız için. Evet, 2 4 6. 6 ilmeğim kaldı. Bunları düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alayım. Onu hep unutuyorum. Şu şekilde aldım. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Bakın iliğimiz burada. İliği 12 veya 13. Onu da göstereceğim. Haroşa sırasında tekrar ikinci ilmeğimizi açacağız. Örgümüzün ön yüzünde ikinci artırmalarımızı yapacağız. İlmeklerimi düz örüyorum. Zaten 6 ilmeğim ön pat. 6 ilmeğimiz ön pata düz ördük. Öndeki ilmeklerimiz de düz. Artırma yapacağım yere gelene kadar düz örüyorum. Şu artırma yaptığım ilmeğimi de ördüm düz. Bunu ördükten sonra geldim şu 2 ilmeğin bir sağında bir solunda tekrar artırmamızı yapıyoruz. Bir artırma yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Zaten yerleri belli arkadaşlar. Bakın artırma yaptığımız ilmek bu. Öncesinde bir artırma yaptım. Daha sonra model kurmaya geçeceğiz. Modelimize şimdi burada bir tek ilmeğim kaldı artırmalarda. Birinci ilmeğimi düz örmüş oldum. Şu model kurduğumuz ikili ilmek. Bu
bir önceki sırada artırma yaptığımızdı. Şimdi bir sonraki ön yüzüne geçince bu 2 ilmekte de model kuracağız. Böyle devam edecek. Bu önceki model kurduğum ikili ilmek. Birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Arkasındakini de alarak ikisini bir tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. Bir düz ilmek şişimizden çıkarmadan bir artırma, arkasındakini de alarak tekrar düz örelim. Bir düz, bir artırma, arkasındakini de alarak tekrar düz. Bakın bu ters ilmeğimizi düz örüyoruz burada. Daha sonra bir artırma yapıyoruz. Arkasındakini de alarak ikisini bir düz ördüm. Bir düz, bir artırma, ikisini bir tekrar düz. Geldim artırma yaptığım ilmeklere. Bu ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra bir artırma şu şekilde. 2 ilmek düz. Bir artırma. Arka bedeni düz örerek devam ediyoruz. Bu şekilde diğer kolu da aynı şekilde yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Şu koldaki artırmayı önce bakın şu 2 ilmeğin sağında artırma yaptım, solunda artırma yaptım. Bir ilmek düz ördüm. Daha sonra önceki artırmayı yani düz ördük. Modelimizi kurduk. Aynı birinci kez kurduğumuz gibi. Daha sonra modelden sonra bir ilmek önceki artırmamızı düz ördük. Bir artırma, 2 düz, bir artırma, daha sonra öndeki ilmeklerimizi ve patlarımızı düz örerek devam ettik. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar patımı 6 ilmek düz örüyorum. 5, 6 ilmek düz ördüm kenar patı için. Daha sonraki ilmeklerimi ters örüyorum. Artırmalar da dahil hepsini ters örerek modele gelene kadar bakın şu artırma ilmeğimiz ters ördüm. 2 aradaki ilmeğimi ters ördüm. Diğer artırmamı yine ters olarak ördüm. Burada bir ilmek düzümüz vardı önde. Burada ters. Bunu ters olarak örüyorum. Şimdi geldik modeldeki üçlü gruplara. Bu grupların birincisini ters örüyoruz. Diğer ikisini bir alarak düz örüyoruz. Birincisini ters, diğer ikisini bir alarak düz. Böyle devam edelim arkadaşlar. Şu modeli göstermek istedim. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Geldik yine ön yüzüne örgümüzün. Şöyle hemen başlayalım. Kenar patlarda dahil ön bedendeki ilmeklerimizin tamamını düz örüyorum. Yani artırma yerine kadar. Hepsini düz örerek devam ediyorum. Artırmamı da ördüm. Geldim bakın bu 2 ilmeğime. Tekrar artırma yapıyoruz. 3. artırmamızı yapıyoruz. 1, 2, 3. artırmamızı yapıyoruz burada. Şu şekilde artırmamı yaptım. 2 ilmek düz ördüm. Tekrar artırma. 2 ilmeğin sağında ve solunda artırmalarımız. Bir artırma yaptım. Şu model kurduğumuz kısım. Bu da diğer 2 artırmadan elde ettiğimiz ilmek. Şimdi buna da model kuracağız.
Artırmamızı yaptıktan sonra kaldı burada 2 ilmeğimiz. Bakın modele karıştırmayalım. Şu önceki kurduğumuz model ilmeklerimiz. Bu artırmalardan elde ettiğimiz 2 ilmek. Bunun birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Şimdi modelimizi bir tane burada eklemiş olduk. 2 ilmek artırmalardan elde etmiştik. Yani 3. artırmayı yaparken öndeki 2 ilmeğe tekrar modeli kuruyoruz. Öyle denk geliyor arkadaşlar. Bir ilmek düz, bir artırma, arkasındakiyle beraber düz örelim. Bu şekilde koldaki modelimizi devam ettirelim. Artırma kısmına kadar. Şurada artırma yapmıyordum. Ben arada da yaptım. Bir düz, bir artırma, daha sonra ikisini bir düz örelim. İlmeklerimiz belli zaten. Şöyle öndeki ters ilmek önce düz örüyoruz. Daha sonra bir artırma, arkasındakini de alarak düz ördüm. Bir düz, bir artırma. Bu ilmeğin ve arkasındakini aldım, düz ördüm. Şimdi geldik tekrar şu 2 ilmeğe, artırma kısmından elde ettiğimiz 2 ilmeğimiz var. Şurada sıra başında yine oraya model kurmuştuk. Sıra sonunda da yine 2 ilmeğimize model kuracağız. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Geldik bu 2 ilmeğe. Artırma yaptığımız, sağında solunda artırma yaptığımız 2 ilmeğimiz. Tekrar burada bir artırma yaptım. 2 düz ilmek ördüm. Bir artırma daha yaptım. Arka ilmeklerimizi de düz örerek devam ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar burada. 2 ilmek olunca tekrar model kuruyoruz. Yani 2 artırmadan sonra 3. artırmayı yaparken öndeki 2 ilmeğimize modele dahil ediyoruz. Arka ilmeklerimizi de düz örerek devam ediyoruz. İsterseniz öbür kolu da beraber yapalım. Daha iyi anlaşılır olsun. Arka yüzünde de yapılacak işlemi biliyorsunuz. Üçlü gruplar halindeki ilmeklerimizin birincisini ters örüyoruz. Diğer ikisini bir alarak düz. Yapacağımız işlem o. Sadece yani şu model kısmını anlatıyorum. Şuradaki işlemi anlatıyorum. Diğer ilmeklerimiz de arka yüzünde ters. Ön patlar 6 ilmeğimi ben düz örüyorum. Arka yüzünde de ön yüzünde de. Artırma kısmına geldim. Bu artırdığım ilmeği düz ördüm. Bakın ikili ilmeğe gelince önce artırmamı yaptım. Daha sonra bu 2 ilmeğimi düz ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. Şimdi önümde 2 ilmeğim var. Şu ilmekler önce model kurduğumuz ilmekler. Bunlar da artırmadan elde ettiğimiz 2 ilmek. Aynı işlemi burada da yapacağız. Bu model 2 ve 2'nin katlarından kurulduğu için 2 ilmek oluşunca tekrar modeli kuruyoruz. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeği ikisini bir düz ördüm. Bir kez daha kurmuş olduk burada modelimizi. Diğerlerini de aynı şekilde devam ediyoruz. Şu ters görünen ilmeğimizi düz artırma, daha sonra arkasındakiyle beraber düz örerek devam ediyorum. Diğer başı da göstereyim hemen. Sıra başında 2 ilmekle model kurmuştuk. Yani kol ilmeklerinde. Şimdi sonunda da aynısını yapacağız. Evet. Önceki model ilmeklerimizi tamamladık.
geldik şurada 2 tane artırma ilmeğimiz oldu. Çünkü 3. artırmayı yapıyoruz. Bunun birincisini düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra bunu ve arkasındaki ilmeği de alarak tekrar düz ördüm. Şu artırma 2 ortada sabit kalan 2 düz ilmeğe geldik. Önce bir artırma, daha sonra 2 düz ilmek, yine bir artırma ve kalan ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Arka yüzde de biliyorsunuz şu modeli de nasıl yaptığımızı göstermiştim. Aynı şekilde arka yüzde yapıyorsunuz. Diğer ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Her 2 ilmek arttıktan sonra onu modele dahil edeceğiz. Onu da model olarak kuracağız tekrar. İlk açmamızı da 12 veya 13 haroşa oluştuktan sonra 1, 2, 2 diş oluşmuş şu anda. Herhalde 13'te kurarım tekrar ikinci iliği. Bu şekilde devam ediyoruz. Artırmalarımızı yaparak devam edelim. Evet, şimdi geldik ikinci iliğin açımına. Bakın robamızı şöyle güzel ilerlettik. 12 artırma yaptım şimdiye kadar. Şimdi 13. artırmayı beraber yapacağız. Bir de şurada beraber ilik açacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12 diş haroşa oluştuktan sonra ikinci iliğimizi açıyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir düz ilmek. Daha sonra şu iki ilmeği bir aldım, kestim. Bir artırma yaptım. Devamındaki 2 düz ilmeğimi de ördüm. Şuraya kadar patlarımı örmüş oldum. Burada ikinci iliğimizi açtık. Şimdi şu koldaki modele kadar da beraber devam edelim. Düzlerimizi burada yine düz örüyoruz. Kol artırma yerine gelene kadar. 12 artırmayı yaptım. Şimdi 13. artırmayı yapacağım. Herhalde 17 artırma yeterli olur. Onu yapıp göreceğiz arkadaşlar. Büyüklüğünü ayarlayacağız. 17 mi olur? 18 artırma mı olur? Onu yapınca paylaşacağım. Evet, artırma yerine geldim. Önce bir artırma yaptım şu şekilde. Daha sonra 1, 2 düz ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yaptım. Geldim şu model kurduğumuz yere. Kol ilmeklerindeyim şu anda. Bakın şurası model olan 2 ilmeğim. Burada 2 tane artmış ilmeğimiz. Burada tekrar modelimize dahil edeceğiz. Onun için artırmadan sonra gelen 2 ilmeğimin birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Şu şekilde arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Artırdığımız o 2 ilmeği modele dahil etmiş olduk. Geldik burada daha önce kurduğum örneklere. Şu ters olanımı düz ördüm. Bir artırma yaptım. Arkasındakini de alarak devam ettim. Bir düz ördüm. Bir artırma yaptım. Daha sonra arkasındakini de alarak düz örerek devam ettim. Sıra sonunda da burada 2 ilmeğimiz var. Yine burada da modelimizi kuracağız 2 ilmekle. Daha sonra artırmamı yapacağım. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde devam edelim. Artırmalarımızı yapalım. Artırmalarımızı tamamladık. Şöyle göstereyim. 17 defa artırma yaptık robamızda. Şöyle sayalım.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 kez artırmamızı yaptık. Robamızı tamamladık bu şekilde. İlk aralarımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diş haroşa bırakarak iliklerimizi açacağız. Şu şekilde robamızı tamamladık. Şöyle göstereyim. Şu kollardaki modeller de gayet güzel durdu. Şöyle bir farklılık yarattı. Şimdi kol ayrımına geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Kol ayrımına geçelim. Kenar ilmeğimi ördüm burada. Daha sonra ön patlarımız, 6 tane ön patımız var. Onu düz ördüm. Diğer ilmeklerim de düz. Kola geçene kadar hepsini düz örerek devam ediyoruz. Koldaki haroşa lastiğimizi öreceğiz. Onu tekrar birleştirip diğer kola geçeceğiz. Yeleği büyütmek istiyorsanız, daha büyük yapmak istiyorsanız siz 17 değil de daha fazla artırma yapabilirsiniz. Evet, geldim bu 2 ilmeğe. Bunun birini öne bırakıyorum, ön ilmeklere, diğerini kol ilmeklerine dahil edeceğim. Burada başlayacağız haroşa lastiğimizi örmeye. Model kurmuyoruz artık. Şimdi şu ikili ilmeğin biri önde, biri kolda. Şu şekilde ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Çünkü haroşa lastik yapacağız. Ben haroşalarımı düz ördüğüm için düz örerek devam ediyorum. Koldaki ilmeklerimizi hepsini düz örüyoruz. O 2 tane artırma yaptığımız ilmeğe gelene kadar. Orada da yine bir tanesini kola, diğerini arkaya dahil edeceğiz. Yeleğin ölçülerini videonun sonunda ölçerek vereceğim. Şöyle size kaç santimlik bir yelek oldu. Evet, geldim. Yine bu 2 ilmeğime, birinci ilmeğimi, bakın birinci olan düz ilmeğimi kola dahil ettim. Şu diğerini arka bedene dahil ediyoruz. Haroşa lastiğimizi örmek için şimdi kolun ilmeklerini bitirdim. Çevirdim, arka yüzüne geçtim. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz çünkü ön yüzünde bunu örmüştük. Daha sonra yine bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bakın bir diş haroşamız oluştu kolda. Koldaki lastikte bir dişimiz oluştu. Bunu hep düz örerek, ön yüzünde, arka yüzünde düz örerek lastiğimizi, yani haroşa lastiğimizi tamamlayacağız. 4 diş olana kadar bu şekilde yapıyorum. Ön yüzünde, arka yüzünde şu ayırdığımız ilmeklerden, şurada da yine birincisini almıştık kola, diğerini ön bedene, git gel yaparak haroşa lastiğimizi tamamlayalım. 4 diş yapacağız.
4 diş haroşayı tamamladım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra oluştu şöyle. Şimdi kolumuzda 46 ilmeğimiz var. 46 ilmekle koldaki ilmekleri kesiyorum. Kesme işlemimizi şu şekilde yapacağız. Kenardaki ilmeğimi aldım. Daha sonraki ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Kesme işleminde bu şekilde böyle devam edelim. Çok sıkı da olmasın. Gevşek de durmasın. Şöyle normal bir ölçüde kesme işlemini yapalım. İlmeklerimizi tek tek şöyle düz örüyorum. Bir öncekinin üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir düz ilmek, bir öncekinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle durması gerekiyor. Şimdi sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Son ilmekten sonra kolumuzu birleştireceğiz tığla. Son ilmeğe kadar bu şekilde kestim. Bakın şöyle hepsini tamamladım. Şimdi örgümüzün şöyle lastiğini birleştireceğiz. Ön yüzü size bakacak. Örgümüzün şöyle birleştirdik. Şurası bakın arka yüzü. Burayı tığla geçeceğim. Ayrıyeten dikiş atmamıza gerek yok. Yani iğne kullanmamıza. Şuradaki ilmeğimi aldım. Bakın şöyle girdim. Ve arkadaki ilmeğimi aldım. Buradan bunu geçirdim. Sabitledim. Daha sonra bir ilmek buradan, bir karşıdan şu şekilde şöyle alarak şöyle sık iğne yapıyorum. Bir ilmek bu taraftan, bir ilmek diğer taraftan aldım, sık iğne yaptım. Bir ilmek buradan, bir ilmek karşı taraftan aldım. Şöyle sık iğnemi yaptım. Bir tane de şu alttan alalım. Altta şöyle boşluk oluşmasın. Bu şekilde son sık iğnemi de yaptım. Yeleğimizi kolunu birleştirmiş olduk. Bakın şöyle. Daha sonra bu tığımdaki ilmeğimi de arka bedene taktım. Şöyle çevirdiğimde bakın şöyle bir görüntümüz olacak. Birleştirmiş olduk. Son ilmeği arka bedene dahil ettik. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örerek geleceğim diğer kola. Diğer kolda da şöyle ayrımlarını ayarlamıştım. Şu artırma yaptığımız iki ilmeğin birini kola veriyoruz, birini arka bedene. Burada birini öne, birini kola yine veriyoruz. Bu şekilde ayrımlarını yaptım. Bu kolda gösterdiğim gibi diğer kolu da aynı şekilde çalışacaksınız. Önce haroşa lastiğini öreceksiniz. 4 diş. Daha sonra kesme işlemi, daha sonra da şöyle içe doğru kıvırarak tığla birleştirme işlemi yapılacak. Bedene gelince tekrar görüşelim. Kollarımızı kestik, tığla birleştirdik. İki kolda da aynı işlemi yaptık. Şimdi önü de ördük. Örgümüzün şurada ön yüzündeyiz. Arka yüzüne geçeceğiz. Yalnız şu anda şişimde kolları kestikten sonra kalan ilmeğim, şişimde kalan ilmeğim şöyle 123 ilmek. Ön patlar dahil. Koltuk altında bir de arkada diğer koltuk altında toplamda 3 ilmek artırma yapacağım. 126 ilmeğe çıkartacağım ilmeğimi. 6'şar kenar patım, diğer kalanlar
Bu tarafta da 6 pat. Diğer kalanla da model kuracağım. Çift sayıda olması gerekiyor. Bunun için 3 ilmek artırma yapmamız gerekiyor. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Şu şekilde kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çünkü bedende 3 diş haroşa oluşturacağız. Kol kesimleri bittikten sonra 3 diş haroşa oluşturmak için arka yüzünde düz örerek başlıyorum. Bakın bir diş haroşamız oluşmaya başladı. İlmeklerimi düz örerek koltuk altına geleceğim. Orada bir artırma yapacağız. Diğer artırmamızı da arka bedende eşit dursun diye o şekilde yapıyorum ben. Ama bir koltuk altında 2 artırma, diğerinde 1 artırma da yapabiliriz. Yani bir ilmeğin çok önemi yok. Çok kayma olmaz modelde. İsterseniz öyle yapalım, daha düzgün durur bence. Arkaya şöyle ortaya denk geleceğini artırmam. Koltuk altında yapsak daha düzgün duracak. Evet, geldim koltuk altına. Buradaki bakın son ilmeği. Şu ilmeğimi düz örünce tekrar şuradaki kanadından bakın. Öndeki kanadını aldım. Şu şekilde öne. Bunu da bir kez daha düz ördüm. Bir ilmekten 2 ilmek çıkarmış oldum. Bir artırma yapmış oldum burada. İkinci artırmayı da yine bu koltuk altından yapalım. Onu da şuradaki açıklığı kapatmak için şöyle alttan girdim. Şuradaki ilmeğimi aldım. Bakın. Bunu aldım, şişime taktım. Bunu düz olarak ördüm. Buradaki açıklığı kapattım burada. Şimdi bu koltuk altında 2 artırma yaptık. Diğer koltuk altında da 1 artırma yaparak devam edeceğiz. Haroşalarımızı örmeye 3 ilmek artırmamız gerekiyordu. İkisini burada yaptık. Düz örerek devam ediyoruz. Diğer koltuk altında da aynı şekilde 1 artırma yapacağız. Haroşalarımızı 3 diş olana kadar devam edelim. Daha sonra model kurulumunda beraber başlayalım. 3 diş haroşayı tamamladık. Bakın şöyle. Şimdi modelimizi kurmaya başlayabiliriz. 12 diş haroşa olunca da ilik açmayı unutmayın arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ördüm. 6 ilmek ön patını düz örüyorum. 6 ilmek ön patını düz olarak ördüm. Daha sonra şimdi modeli kuruyorum. Modele geçtim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Bu şişimdeki ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği alarak ikisini bir düz ördüm. Bir ilmek düz, bir ilmek artırma, şişimden çıkarmadığım ilmeğimi ve arkasındaki ilmeğimi alarak düz ördüm. Kolda da detaylı anlatmıştım model kurulumunu. Şimdi alt kısmında, yani etek kısmında yapıyoruz modelimizi. Bu şekilde yaparak ilerleteceğiz yeleğimizi. Tam ölçüye gelince boyu, ondan sonra yine haroşa lastikle bitireceğim. Şunu artırma yapmıyordum burada. Bir düz, bir artırma, şişimdeki ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi de düz örerek ikisini bir aldım. Böyle devam ediyoruz. Sıra sonunda 6 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, birinci sıra ön yüzünde modelimizi kurduk bu şekilde. Ön pata gelince 6 ilmeğimizi düz ördük. Şimdi modelin ikinci sıra arka yüzündeyim.
Arka yüzünde de yapılacak işlemi göstereyim. Şöyle birkaç model üzerinde. Daha sonra modeli devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra 6 ilmek patım düz olarak örüyorum. 6 ilmek patı düz ördüm. Geldim şu model kurduğumuz ilmeklere. Modellerimiz şöyle ama ilmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Bu üçlünün birinci ilmeğini ters örüyorum. Diğer kalan ikisini bir alarak düz örüyorum. Bir ters, 2 ilmeğin ikisini bir alalım, düz örelim. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Ön yüzünde de biraz önce başladığımız gibi yeleğimizi bu şekilde devam ettirelim. Boyunu uzattıktan sonra yine görüşelim. Kaç santim olduğunu göstereceğim size. Evet, yeleğimizi bayağı ilerlettik. Şöyle göstereyim. Geldik 5. düğme ileğine. Burada 1, 2, 3, 4. Şimdi 5.'yi açacağız. Daha sonra da 5 diş haroşa öreceğiz. Yeleğin alt kısmını. 5 diş haroşadan sonra yeleğimiz tamamlanmış olacak. Şöyle hemen iliği beraber açalım. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir düz, sıradaki 2 ilmeğimizin ikisini bir aldım, tek ilmeğe düşürdüm, kestim yani burada. Daha sonra bir artırma yaptım, 2 düz ilmek ördüm. Buraya kadar ön patımızı yapmış olduk 6 ilmekle. Haroşalarımızı yapmak için de alt kısımda burada 5 diş haroşa oluşturacağız. Onun için 10 sıra düz öreceğim. Ben ilmeklerimi haroşalarımı düz ördüğüm için düz örerek yapıyorum yani. Onun için 10 sıra düz örerek 5 diş haroşayı oluşturacağım. Şöyle bakın arka yüzünde bir diş oluşmaya başladı. Bu şekilde devam ediyoruz. Ön yüzde, arka yüzde düz örerek 5 diş haroşamızı tamamlayalım. Daha sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlamış olacağız. Bu model de çok güzel yakıştı. Şöyle kabarık kabarık, yumuşacık bir yelek oldu arkadaşlar. En son yeleğin ölçülerini vereceğim. Düğmelerini de dikeyim. En sonunda yeleğin ölçüsünü ve ipin ne kadar gittiğini. Birinci ipi bitirdim arkadaşlar. İkinci ipten de başladım. Şöyle göstereyim. Nerede kaldı düğüm yerim? Şurada. Bakın şurada ikinci ipimi bağladım. Onunla şuraya kadar model kurmuş oldum. Ama yeleğimiz çok küçük bir yelek olmadı. Yani 1-1,5 yaş rahatlıkla giyer. Şöyle ilmeklerimizi düz örerek 5 diş haroşamızı tamamlayıp gelelim arkadaşlar. 5 diş haroşamızı tamamladık. Şöyle göstereyim. İliği beraber açmıştık zaten. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dişte haroşamızı tamamladık. Şimdi örgümüzü keselim. Yeleğimizi bitiriyoruz. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Bir önceki ilmeğimi de üzerinden geçirdim, bıraktım. Daha sonra yine bir düz ilmek, bir öncekini üzerinden geçirip bırakıyoruz. Bir düz ilmek örelim, bir sonrakini üzerinden geçirip bırakalım. Böyle sıra sonuna kadar
devam ediyoruz. Çok sıkı kesmeyelim arkadaşlar. Şöyle biraz geniş dursun, rahat şöyle. Çok sıkı yaparsak şöyle büzüşme olur, alt kısmı çeker yeleğin. Bir düz ilmek ördüm. Bir öncekinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Aynı şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi kesiyoruz. İliklerimizi de 5 defa açtık. 5 tane düğme iliği açmış olduk yani yeleğimizde. Bu işlemi tığla da yapabilirsiniz. Hangisi elinize rahat, daha kolay geliyorsa o şekilde örgülerinizi kesebilirsiniz. Evet. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Evet, yeleğimizi tamamladık. Düğmelerimizi diktik. Şöyle göstereyim. Düğmelerimiz 5 tane ilik açmıştık. Düğmelerimizi diktik. İlik aralarımız 12 haroşadan oluşmakta. Bunu azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Şöyle modelimiz de gayet güzel yakıştı. Şöyle kollara koymamız da daha bir farklılık yarattı. Hemen ölçülerini veriyorum yeleğin. Beden genişliği 27 santim. Şöyle netlesin. Omuzdan aşağı uzunluğumuz 34 santim. Bir koldan diğer kol ucuna kadar da olan uzunluğumuz 38 santim. Modelimiz yani yeleğimiz bu ölçülerde arkadaşlar. Bu ölçülerde 1-1,5 yaş için gayet uygun bence. Hatta çocuk zayıf olunca 2 yaşına kadar da giyinebilir. İkinci ipten kullandığım yerde şöyle göstereyim. Şurada ipimi bağladım. Buradan ötesini ikinci iple ördüm. Yeleğimi tarttığımda düğmeleri dikmeden önce yeleği tarttım. 120 gram ip kullanmışız tam. 3 tane ip alırsınız. Bu ölçülerde rahatlıkla 2 tane yelek yapabilirsiniz. Veya 2 ipiniz varsa kalan ipi başka bir renkle karıştırarak farklı bir yelekte yapabilirsiniz. 2 renkli yeleklerde kullanabilirsiniz. Evet, bence gayet güzel ve yapımı da kolaydı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hatta sizler de hangi renklerden yaptınız, nasıl yaptınız, onların resmini de bana atabilirsiniz Instagram adresimden. Instagram sayfamda Tülay'ın Marifetli Dünyası. Oradan bana resimlerini atabilirsiniz. Bakalım sizinkiler nasıl olmuş. Eminim ki çok güzel yapacaksınız. Farklı renklerle nasıl durmuş model, onlarda da fikir edinmiş oluruz. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.